Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de Gantt şemasıyla proje planlamayı göstereceğim. Bilmeyenler için kısaca izah edeyim. Gantt şeması nedir, ne zaman ortaya çıkmıştır? 1910'lu yıllarda Henry Gantt şemanın kendi ismiyle veren kişi tarafından geliştiriliyor. Projelerin planlanması, takibi, kontrol edilmesinde rol oynuyor. İlk başlarda 1912 yıllarında işte inşaat projelerinde kullanılıyor. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Birinci Dünya Savaşı'nın harp planlama sürecinde kullanılıyor. Sovyetler Birliği tarafından da yine Soğuk Savaş döneminde vesaire kullanılmaya devam ediyor. Günümüzde de iş dünyasında çeşitli departmanlarda proje planlamasında kullanılıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Bugünkü senaryoda bir otomobil üretimi süreci var. Gövde montajı, boya işlemi, biri bitiyor, diğeri başlıyor. Başlangıç tarihi, işte bunun işin süresi 30 gün. 30 günden sonraki işte diğer iş başlıyor, boya işlemi. Boya işlemi bitiyor, motor montajı başlıyor vesaire. Böyle 6 aşamalı bir üretim süreci. Bunu da grafiksel anlamda Gantt şeması şeklinde göstereceğiz. Şimdi öncelikle şu nasıl yapıldığını tamamen göstermek için şuraya kopyalayayım. Şuraları sileyim. Şimdi burada formül yapalım. Bir iş bitince diğeri başlayacak. Burası artı işte burası öbür işin başlangıç tarihi oluyor. Bunu da böyle aşağı çektiğimiz zaman başlangıç tarihlerimiz aynı zamanda diğer işin bitiş tarihleri de ortaya çıkmış oluyor. Ne yapacağız? Şimdi boş bir hücrede seçiliyken ekle diyeceğiz. Buradan sütun veya çubuk grafik ekleye seçeceğiz. Buradan da yığılmış çubuk grafiği seçelim. Ya da şurada pardon 3B yığılmış çubuk grafiği seçelim. Şimdi bunu boş geldi. Sağ klik yapıp veri seç deyip dolduracağız. Burayı boş bırakıyoruz şimdi. Kendimiz dolduracağız. Gösterge girdileri dediği ekle diyoruz. Seri adı başlangıç tarihi olacak. Seri değerleri buradaki değer varsayılan geliyor. Siliyorum. Kendim seçeceğim. Manuel seçtim. Tamam dedim. Yine ekle diyeceğiz. Bu sefer işin süresi yine sileceğim. İşin süresi kısmında da şunları seçiyorum. Tamam diyorum. Şurada da yatay eksen kategori ekseninde de üretim sürecindeki aşamaları seçiyorum ve tamam diyorum. Taslağımız oluştu grafiğimizin. Şunu şöyle biraz büyütelim. Şimdi bu test sürüşü bakın üstte oldu. Bunu tersine çevirmek için buradaki dikey kategori eksenin üstünde bir kere tıkladım. Sağ klik. Pardon. Bakın bir kere tıklayıp üstüne şöyle bir dikdörtgen oluşuyor. Şimdi buradayken sağ klik ne olmadı? Biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Evet. Ekseni biçimlendir. Şimdi bakın burada eksen konumu ters sırada kategoriler var. Bunu seçtiğim anda bu ters dönecek. Bakın gördüğünüz gibi birinci aşama en üste gelmiş oluyor. Ben bu şekilde istiyorum. Şuradaki veri serimi seçtim. Bakın mavi alanlarda şey oluştu. Seçim alanı oluştu. Şimdi burada da şöyle bir şey yapacağız. Dolgu burada var. Burada dolgu yok seçeceğiz ki Gantt şeması şeklinde oluşsun. Bunu da seçtik. Şimdi burada şu kategorimizi seçtikten sonra bunun rengini daha sonra değiştiririz. Veri serisini biçimlendirelim. Burada nasıl bir şey olsun? Silindir şeklinde bir şey olsun. Tam koni var mesela. Böyle bir şey de olabilir ama tam güzel çıkmıyor galiba. Yani silindir şeklinde seçelim.
Ondan sonra ne yapalım? Biraz daha şekli zenginleştirmek için rengini de, bir önceki kırmızıydı. Bu da mavi olsun şöyle. Lacivert daha doğrusu olsun. O şekilde seçtik. Şimdi başka ne yapabiliriz buna? Evet, buradaki tarihler bakın değişik geliyor. Onu şimdi halledeceğiz. Şimdi başlangıç tarihi, birinci aşamamın başlangıç tarihini şuraya bir kopyalayıp yapıştırayım. Bunu da şu an tarih biçiminde, bunu da sayıya, genele çevireyim. Bu ne demek? O tarihin Excel'deki sayı karşılığını veriyor yani aslında. 1900'ü zannedersem o günden bugüne kadar olan sayıların karşılığını veriyor. Toplamını daha doğrusu. Onu nerede kullanacağım? Şimdi şuraya seçiyorum. Tarih eksenini. Burada yine ekseni biçimlendir diyoruz. Bakın burada alt sınır çıkıyor. Alt sınır 45.380. İşte o tarihler aslında o değişik geldiği için. Şimdi bu tarihi şöyle tekrar seçeyim. Ekseni biçimlendir. Buraya 45.430 şeklinde yazacağız. Ve tamam diyeceğiz. Şöyle biraz daha genişletirsek evet düzgün bir şekilde çıkmış olacak. Bakın mesela şimdi tarihler düzgün bir şekilde geldi. İşte bakalım şöyle şimdi biraz daha zenginleştirdim. Şurayı koyu renk yapalım. İşte ne bileyim buradan dolgu rengini yeşil yapalım. Tarihleri de şu dolgu rengini şu renk yapalım ya da şöyle kalın yapalım. Bir de grafik alanını biçimlendir deyip şuradaki kılavuz çizgilerini de kaldıralım. Bunu şöyle de yapabiliriz. Burada grafik alanını seçtiğimiz zaman kılavuz çizgileri var. Evet, kılavuz çizgilerimizi de kaldırdık. Bir kere tıklayalım. Şuraya grafik başlığı ekleyelim bir tane. Çift tıklayıp şimdiki metni değiştireceğiz. Font şeması diyelim. Tamamını seçip şöyle Arial Black yapalım. Bunun renginde şöyle bir renk yapalım. Evet, bunları da seçip isterseniz şöyle şuradan kalın, işte biraz daha büyük olacak şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ne oldu? Bu dinamik bir şekilde işte gövde montajına bakalım. Gövde montajı 18 Mayıs'ta başlıyor. 17 Haziran'da bitiyor. 17 Haziran'da bittikten sonra boya işlemi başlıyor. Boya işlemi de 7 gün sürüyor. 24 Haziran'da bitiyor. Daha sonra motor montajı başlıyor. O da 24 Haziran'da başlıyor. 4 Temmuz'da bitiyor. İşte bu şekilde proje yönetiminde Excel grafiklerinden de faydalanarak böyle basit şemalar oluşturabilirsiniz.
En sonki aşamamızda test sürüşü. O da ne zaman başlıyor? 24 Temmuz'da başlıyor. Orada bunların işte tarihlerini mesela şurada tam üstüne gelince görebiliyorsunuz aslında. İşte şimdi mesela şurada 27 Temmuz diye çıkıyor ama aslında şöyle gerçek tarihler, işin süresi 30 gün diye burada çıkıyor, görünüyor. Tabi bunu siz istediğiniz gibi daha da zenginleştirebilirsiniz. Şuradaki işin sürelerini değiştirelim mesela. Onun grafiğin değişme sürecini de izlemiş oluruz. Mesela boya işlemi 10 gün sürsün. Bakın. İşte bu 15 gün sürsün mesela. Grafiğimiz dinamik bir şekilde gelmiş oluyor. İşte test sürüşü de 10 gün sürsün. Mesela bakın. Buradaki süreler artıyor, azalıyor. Sizin buradaki gireceğiniz veriye göre. Tabi şurada tarihler değiştiği için görüntü daralıyor. Onu siz buradan grafik alanını büyüterek, küçülterek kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.